Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız üzere Corolla Cross inceliyoruz. Şu an incelemekte olduğumuz araçta hibrit bir motor bulunuyor. 96 beygirlik 1.8 benzinli bir motor bulunuyor. Elektrikli motor da 72 beygir olarak geliyor. Üzerindeki şanzıman da tek kademeli CVT olarak geçiyor. Toyota'nın hibrit modellerinde geliyor bu şanzıman. Bu aracı satın alırken 4 farklı donanımla satın alabiliyorsunuz. Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olarak geliyor. Şu an incelediğimiz araç Passion X-Pack bir donanıma sahip. Aracımızın ön kısmı bu şekilde. Burada adaptif LED xenon farlarımız bulunuyor. Bunlar Passion X-Pack'te standart olarak geliyorken diğer donanımlarda opsiyonel olarak geliyor. Ön panjurumuzda piyano bilek detaylar var. Bence güzel bir şıklık katmış araca. Amblemimizde mavi gölgelendirmeler bu aracın hibrit olduğunu belli ediyor. Alt kısma geldiğimizde burada park sensörlerimiz bulunuyor. Bu araçta standart olarak geliyor ön arka park sensörlerimiz. Park sensörlerimizin altında da sis farlarımız bulunuyor. Bunlar da standart olarak bulunuyor bu pakette. Bu araç bizlere yarı otonom bir sürüş deneyimi sağlıyor. Yoldaki bilgileri dikiz aynasının oradaki radar bölümünden alıyor. Yaris Cross gibi burada bir radarımız bulunmuyor bu araçta. Bence tasarımsal olarak gayet şık ve sade gözüküyor. Dediğim gibi piyano bilekler güzel bir uyum sağlamış ön panjurda. Jant ve lastiklerimiz de bu şekilde. 215 55 18 olarak geliyor. Üzerindeki jant bu pakette standart olarak geliyor. Eğer daha boş bir pakete sahip olsaydık daha küçük 16 17 jantlarla gelecekti. Şu an üstünde kış lastiği bulunuyor aracın. Lastik yanaklarımız biraz daha kalın, yoldayken farklarını göreceğiz. Lastiğin çevresine bir dodik eklenmiş. Cross olduğu için bu tür detaylar güzel bir uyum sağlamış bence. Aracımızda anahtarsız giriş çıkış da standart olarak geliyor. Aynı şekilde araçtaki cam tavanda bu pakette standart olarak geliyor. Cam çerçevelerimize krom detaylar eklenmiş. Bence gayet güzel, şık gözüküyorlar. Şimdi biraz da arka kısmını inceleyelim. Aracımızın arka kısmı da bu şekilde. Bu araçta LED stop bulunmuyor. Bu şekilde halojen olarak geliyor. Yaris Cross'ta LED olarak geliyorken bence bu araçta da LED olarak gelebilirdi. Bence hayal kırıklığı olarak kalmış bu arabada. Aynı şekilde ön tarafta gördüğümüz hibrit gölgeli amblemimiz de bu kısımda bulunuyor. Bu kısımda arka camımızın fıskiye'si bulunuyor. Tamponumuzda yine standart olarak gelen park sensörlerimiz konumlandırılmış. Tamponun alt kısmına geldiğimizde de bir difüzör eklenmiş bu kısma. Gövde rengiyle aynı şekilde geliyor. Bence güzel bir uyum sağlamışlar arasında. Tamponun sağ ve sol kısmında da kedi gözlerimiz konumlandırılmış. Biraz da bagajını inceleyelim. Plakalığın hemen üst kısmına da geri görüş kameramız gizlenmiş buraya. Ve bagajımızı inceleyelim. Aracımızın da bagaj kısmı bu şekilde. İçeride 12 volt çakmaklık veya USB girişimiz bulunmuyor. C segment arabalarda bile bulunurken bu araçta koyulmaması bence büyük bir eksiklik. Bu kısma bir aydınlatmamız konumlandırılmış. Karşılığında herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Karşılıklı 2 adet askılığımız bulunuyor. File takabilmem için 2 adet kanca konumlandırılmış karşılıklı. Aracın bagaj kısmı bu şekilde. Çok fazla bir şey yok yani kullanabileceğimiz burada. Bir de stepnemizi inceleyelim. Stepnemiz de bu şekilde. 17 inçlik bir yedek lastikle geliyor. Birçok yeni araçta lastik tamir kitiyle gönderilirken bu araçta yedek lastik bulunması bence büyük bir artı olmuş. Hemen sağ ve sol kısımlarında da Kirko vesaire onları konumlandırmışlar. Bu aracın paketinde standart olarak gelen bir elektrikli bagajımız da bu kısma konumlandırılmış. Yine güzel bir özellik bence. Şimdi biraz da iç kısmını inceleyelim.
Aracın saklama gözlerinden başlamak istiyorum. Bence bir tık dar olmuş. Buraya 0.5'lik su vesaire koyduktan sonra bu kısımda çok fazla alan kalmıyor. Alt kısma kadar gitmiyor. Burada bitiyor saklama gözü. Bence bu araç için biraz yetersiz olmuş. Üst kısmına geldiğimde elektrikli aynaları kontrol edebileceğim bir joystick bulunuyor. Buradan katlanabilir özelliklerini de kontrol edebiliyorum. Alt kısmına geçtiğimde merkezi kilidi kontrol edebileceğim 2 adet tuş konumlandırılmış. Sol kısmında otomatik camlarımızın kilidi bulunuyor. Bir kere üstüne tıkladığımda kilidi açıp kapatabiliyorum. Alt kısmında da elektrikli camları kontrol edebileceğim 4 adet tuş konumlandırılmış. Genelde araçların far tuş takımı bu alanda konumlandırılıyor. Bu araçtaki aydınlatmaları buradaki sinyal kolundan kontrol ediyorum. Bu kısımda bir panelimiz bulunuyor. Buradan far yükseklik ayarını manuel şekilde ayarlayabiliyorum. Hemen sağ kısmında da otomatik uzun far tuşumuz bulunuyor. Buradan kolaylıkla kontrol edebiliyorum. Alt kısmına da elektrikli bagajı açabileceğim bir tuş konumlandırılmış. Tek tuşla kapatabiliyorum elektrikli bagajı. Benim dikkatimi çeken özelliklerinden biri bu kısma herhangi bir saklama gözü konumlandırılmamış. Genelde küçük eşyalarımızı, ruhsatı vesaire koyabilmek için bir saklama gözü konumlandırılıyor. Bu araçta bu bulunmuyor. Tasarımsal olarak da bence burası biraz dışarıda kalmış. Araca inip binerken de dizimiz bu alana arada sırada çarpabiliyor alışana kadar. Aracımızın koltukları da tam deri sportif şekilde geliyor. Aracımızın sürücü koltuğu elektrikli şekilde geliyor. İleri, geri, yükseklik ve alçaklık ayarlarımı buradan ayarlayabiliyorum elektrikli şekilde. Sırtlığımı da buradan elektrikli şekilde ayarlıyorum. Bel desteğimi de buradaki joystick'ten rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Fakat yolcu koltuğunda bu özellikler bulunmuyor. Manuel şekilde ayarlanıyor. Aracımızın direksiyonu da bu şekilde. Paketler arasında herhangi bir değişiklik olmuyor. Standart olarak bu direksiyonla geliyor bu araç. Aynı şekilde aracımızda direksiyon ısıtmada bulunuyor. Buradan rahatlıkla açıp kapatabiliyorum bunu. Direksiyonun sağ kısmında limitör ve cruise kontrolü kontrol edebileceğim bir panel konumlandırılmış. Hemen sol kısmında da sürüş desteklerini kontrol edebileceğim 2 adet tuş bulunuyor. Şerit takip, öndeki araçla mesafeyi vesaire buradan ayarlıyorum. Burada da bir mod tuşumuz bulunuyor. Radyo, Bluetooth, medya arasında geçiş yapabilmemi sağlıyor bu tuş. Sol kısma geldiğimde yol bilgisayarını kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen sağ kısmında da aramaları kontrol edebileceğim 2 adet tuş konumlandırılmış. Alt kısmına geçtiğimde multimedyanın ses ayarını kontrol edebileceğim bir tuş bulunuyor. Hemen sağ kısımda da sesli komutu aktif edebileceğim bir tuş konumlandırılmış. Aracımızın ön panelinden bahsetmek istiyorum. Gayet şık ve sade bir tasarım bulunuyor bence. Bu kısımlar sert plastik olsa da görüntü olarak yumuşak plastik gibi gözüküyor. Alt kısmına geldiğimde bu kısımlar yumuşak plastik olarak geliyor. Bu kısmı da piyano bilek kaplamışlar. Bence gayet güzel ve şık gözüküyor. Tek eksi yanı bence biraz toz ve parmak izi belli ediyor olması. Onun haricinde güzel bir tasarım olmuş. Multimedyamız da bu şekilde. Eski tip multimedyadan buna geçmesi bence gayet güzel olmuş bu aracın. Yaris Cross'ta eski tip multimedya bulunuyordu. Sağ ve sol kısımlarında tuşlu şekilde geliyordu. Bu multimedya gayet güzel ve şık gözüküyor. Dokunmatik kalitesi için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Gayet güzel şekilde geçişler. Etrafında piyano bilek bir çerçevesi bulunuyor. Kablosuz CarPlay'de bulunuyor. En büyük artılardan biri bu araçta. Buradan Spotify falan rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Aracın kendi multimedyası da bu şekilde. Yine sade ve şık bir tasarım. En üstte medya menümüz bulunuyor. Buraya tıkladığımda radyo, CarPlay, USB, ekran yansıtma arasında geçişler yapabiliyorum. Hemen bu kısımdan da ses ayarlarını kontrol edebiliyorum. Basları, tizleri vesaire. Bu kısımda sesli komutumuz bulunuyor. Buradan sesli komutu verdiğimde rahatlıkla anlayabiliyor araç. Tabii ki bunu Apple CarPlay üzerinden yapıyor. Hemen alt kısmında telefon menümüz bulunuyor. Buradan aramalarımı vesaire rahatlıkla yapabiliyorum. Onun altında araç menüm bulunuyor. Buradan yolculuk bilgilerimi ve enerji akımını rahatlıkla görebiliyorum. En baştaki yolculuk bilgisine girdiğimde ortalama kaç litre yakmışım vesaire onları gösteriyor. Geçmişi de buradan rahatlıkla görebiliyorum. Burada da 5,5 litreyi görüyoruz. Bu ağırlıktaki bir araba için bence gayet güzel bir ortalama. Alt kısmında da enerji akımı menümüz bulunuyor. Tıkladığımda bataryamın doluluk oranını gösteriyor. Giderken daha efektif şekilde görebiliyoruz bu ekranı. Alt kısmında da aracın genel ayarları bulunuyor. Şimdi burada kayıtlı profillerimiz bulunuyor. Buradan kendimize profil oluşturup kişiye göre özelleştirebiliyoruz aracı. Bunlar kayıtlı olarak kalıyor araçta. Buradan telefonumu vesaire rahatlıkla araca bağlayabiliyorum. Alt kısmında aracın genel ayarlarını ayarlayabileceğim bir menü bulunuyor. Tarih, saat, birimler vesaire onları buradan kontrol ediyorum. Alt kısmında ekran menümüz bulunuyor. Buradan parlaklığını vesaire kontrol edebiliyorum rahatlıkla. Alt kısmında ses ve medya bölümümüz bulunuyor. Buradan otomatik ses seviyesini vesaire onları kontrol ediyorum. Alt kısımda da ses ve arama menüm bulunuyor. İşte uyandırma sözcüğü vesaire seçebiliyoruz. Merhaba Toyota, hey Toyota falan diye. Şimdi bir de sizlere göstereceğim bunu. Hey Toyota.
Ne yapmak istiyorsun? Alt kısmında araç özelleştirmelerimiz bulunuyor. Buradan otomatik far sensörümü kontrol edebiliyorum. Alt kısmında otomatik kapı kilitleme ayarlarım bulunuyor. Alt kısmında sıcaklık menümüz bulunuyor. Ortam sıcak olmaya başladığında otomatik olarak klimayı kendi açıyor vesaire. Onları buradan kontrol ediyorum. Alt kısmında da sürüş yardımları menüm bulunuyor. Buradan ACC'yi vesaire kontrol edebiliyorum rahatlıkla. Aynı şekilde araç önerilerini de alt kısmından açıp kapatabiliyorum. Bu ACC dediğimizde yarı otonom sürüş özellikleri. Aracımızın multimedyası da bu şekilde. Alt kısmına geçtiğimde dijital bir klima panelimiz konumlandırılmış buraya. Çift taraflı iklimlendirmeli olarak geliyor bu klimamız. Sağ ve sol olarak derecelerini kontrol edebiliyorum buradan. Piyano bilek kaplı yine. Tek kötü özelliği biraz toz ve kiri belli ediyor olması. Onun haricinde güzel bir tasarım bence. Alt kısmına geçtiğimde burada bir panel konumlandırılmış. En soldaki tuştan direksiyon ısıtmamı rahatlıkla açıp kapatabiliyorum. Bence bu araçtaki en büyük artılardan biri. Sağ kısımdan ön koltuk ısıtmalarımı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. 2 kademeli olarak geliyor. High ve low olarak. Hemen sağ kısmına da bir USB girişim konumlandırılmış. Bence bu alan gayet güzel tasarlanmış. Alt kısmına geçtiğimde bir saklama gözüm konumlandırılmış. Buraya telefon, anahtar vesaire küçük eşyalarımı rahatlıkla sığdırabilirim. Bu alanda kablosuz şarj kısmımız da bulunuyor. Telefonumu sol kısma koyduğumda kablosuz şarjım çalışıyor. Açıp kapatma tuşum da sağ kısmına eklenmiş. Orta kısma geçtiğimde 3 adet tuş bulunuyor. EV Mod, ESP ve Drive Mod olarak geliyor bu tuşlar. EV Mod şehir içinde belli hızlara kadar sadece elektrikli şekilde gidebilmemi sağlıyor. Hemen orta kısımda ESP tuşumuz bulunuyor. Buradan tek tuşla açıp kapatabiliyorum ESP'yi. Hemen sol kısımda da Drive Mod tuşumuz bulunuyor. Buradan sürüş modlarımı rahatlıkla seçebiliyorum. Bu araçta 3 farklı sürüş modu geliyor. Sport, normal ve Eco olarak geliyor. Sürüş modlarını orta ekranda değil kadranda görüyorum. Buradan bastıkça ambiyans vesaire onlar değişiyor. Renkleri de değişiyor aynı şekilde. Vites konsolda bu şekilde bence gayet güzel ve şık şekilde tasarlanmış. Yaris Cross'ta da aynı vites topuzu bulunuyor. Bence çok büyük olmaması göz ve estetik açısından güzel olmuş. Bu araçta diğer otomatik araçlardan farklı olarak bir de brake modu bulunuyor. Bayırlardan vesaire inerken araç bataryalarını şarj ediyor. Hemen alt kısmında da elektrikli park frenimiz bulunuyor. Bu araçta standart olarak bulunuyor bu. Hemen sağ kısmında da auto hold tuşum bulunuyor. Yokuş kalkış desteği olarak da düşünebilirsiniz bunu. Orta kısma geçtiğimde 2 adet bardaklığım konumlandırılmış. Üzerinde herhangi bir perde vesaire bir şey bulunmuyor. Açık şekilde geliyor. Bu araç için gayet yeterli olmuş bu alan. Aracımızın kol dayaması da bu şekilde. Yükseklik, alçaklık ve ileri geri ayarları bulunmuyor. Konum olarak bence güzel. Herhangi bir ayara çok fazla gerek yok. Yer olarak güzel konumlandırılmış. İçini açtığımızda da bir saklama gözümüz bulunuyor burada. Neredeyse bileğime kadar bir derinliği bulunuyor. İçinde herhangi bir aydınlatma vesaire bulunmasa da 12 volt çakmaklığım bu alana konumlandırılmış. Aracımızın torpidosu da bu şekilde. Yavaş açılıp kapanan amortisörlü torpido bu araçta bulunuyor. İç kısmında herhangi bir kaplama yok. Sert plastik olarak geliyor iç kısmı. Torpido soğutucumuz bulunmuyor. Aynı şekilde iç kısmında herhangi bir aydınlatma da konumlandırılmamış. Okey mi? Okey. Arka gözün saklama alanlarından başlamak istiyorum. Alt kısımda herhangi bir saklama gözümüz konumlandırılmamış. Sadece bu iki alan var. Buraya işte anahtar vesaire çakmak, öyle küçük eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Buraya da enerji içeceğinizi sığdırabilirsiniz. Eğer buraya sponsor olmak isteyen bir enerji içeceği varsa bizimle mail yoluyla iletişime geçebilirler. Şimdi bir de baş ve diz mesafesinden bahsetmek istiyorum. Benim boyum 1.80 civarında. Ön koltuk tamamen bana ayarlı. Diz mesafemi görüyorsunuz. Bence gayet yeterli bir alan var burada. Aynı şekilde baş mesafesi de bir karıştan fazla. Kafama koyduğumda elim tavana değmiyor. İç kısmında cam tavan olması da ortama büyük bir ferahlık katıyor. Bence güzel bir tasarım olmuş. Bu kısma menfezlerimiz konumlandırılmış ama derecesini buradan değil ön kısımdan ayarlayabiliyorum. Alt kısmına da 2 adet Type-C girişim konumlandırılmış. Büyük artılar bunlar arka yaşam alanında. Arka kol dayamamız da bu şekilde. Üstünde 2 adet bardaklığımız bulunuyor ama üzerinde herhangi bir açılıp kapanabilen perde bulunmuyor. Evet, şimdi bir de sürüş kısmından bahsedeceğiz sizlere. Elektriğin sessizliği efsane. Şu an bayağı bir engebeli yerden çıkıyoruz. İçeride takırtı tukurtu trim sesi herhangi bir şey yok. Şu an sadece elektrikli motorla gidiyoruz. Gaza biraz yüklendiğimde şurada görüyorsunuz devir saatinden benzinli motor da tekrar şimdi çalıştı.
Benzinli motorun devreye girdiği noktalarda herhangi bir sarsıntı vesaire içeride bir şey hissetmiyoruz. Sadece ses olarak geri bildirimini alabiliyoruz motorun çalıştığına dair. Aracın üzerinde kış lastiği olmasına rağmen içeri herhangi bir yuvarlanma sesi almıyorum şu an. Asfaltta çok kaliteli olmamasına rağmen yalıtım konusunda bence fena değil Corolla. Gayet stabil şekilde ilerliyoruz şu an. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum içeride. Sürüş konforu vesaire olarak bence gayet yeterli. Süspansiyonlar olsun, yalıtım kalitesi olsun. Yeterli seviyede Corolla Cross. Şerit takip şu anda açık. Ufak müdahaleler ediyor bana. Bugünkü incelememizde yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk. Uzun kullanımda bu araçta aklına takılan, belirtmek istediğin bir şeyler var mı? Sürüş konforu vesaire açısından. Yani Yaris Cross'a göre bir üst segment bir araba. Çok daha rahat. Konforu belli ediyor zaten. Koltuk ısıtması falan. Evet, daha dolu opsiyonlu bir araba. Evet. Direksiyon ısıtması bence her arabada olması gereken bir şey. Çünkü soğuk günlerde direksiyona dokunamıyorsun bazen. Tek sıkıntısı binerken şu çıkıntının dizine sürekli çarpıyor olması. Süspansiyonu ve yalıtımı gayet iyi. Ferah bir araba. Geniş gayet. İç ferahlığı vesaire olarak gayet güzel bence. Cam tavanın da verdiği büyük bir etki var bu konuda. Evet, şimdi bir kasisten geçeceğiz. İçeride herhangi bir trim sesi vesaire bir şey almıyoruz. Birazcık hızlı geçiyorum. Bence gayet stabil. Aracın yakıt bilgilerine gelecek olursak 5.8 litrelik bir ortalama gösteriyor. Bu kadar ağır bir araç için gayet iyi bence. Tabii ki burada elektrikli motorumuzun desteğiyle bu şekilde düşüyor. Yoksa 2 tonluk bir arabanın 5.8 litrelik bir ortalaması imkansız. Dizel arabalarda bile böyle bir ortalamayı zor görüyoruz biz. Buradan bataryamızın doluluk oranını da rahatlıkla görebiliyoruz. Aracımızda tabela okuma da bulunuyor. Burada sollama yasak, 30 kilometre hızla gitmelisin vesaire gibi o tabelaları gösteriyor sizlere. Yani kilometrede kaç lira yakıyor Yusuf bu araba? 2 lira civarı yakıyor kilometrede. İstanbul'a git gel 120 düşünürsek 120-240. 2 ile çarp aynen 500 lira. Sakarya'dan İstanbul git gel 500 lira. Gayet makul bir fiyat bence İstanbul'a gidip gelebilmek Türkiye için. Türkiye şartlarında otobüsten ucuz. Aynen öyle. Az önce size aracı detaylı anlatırken söylemeyi unuttum. Aracımızda kör nokta uyarı sistemi de bulunuyor. Bir araç beni sollarken size göstereceğim onu. Virajlarda vesaire öyle bir kayma vesaire bir şey de yaşamıyor bence araç. Evet, şimdi bir de sizler için ses donanımını inceleyeceğiz aracın. Ses donanımımız da bu şekilde. Opsiyonel olarak herhangi bir ses sistemi alamıyorsunuz bu araca. Fakat üzerindeki ses donanımı da gayet tatmin edici. En yüksek seste birazcık tizlerde vesaire patlamalar yaşanıyor ama bir tık daha düşükte kullandığınızda çok daha verimli şekilde çalışıyor. Evet, şimdi bir de 0-100 denemesi yapacağız sizler için. Arabayı spor moda alıyorum ilk önce. CVT şanzımanın bu özelliği çok güzel. Hiçbir vites aralarında herhangi bir değişiklik vesaire olmuyor. Vites geçişinin olmaması gerçekten güzel. Çektiğimiz yol %5, %10'luk bir bayır yukarıydı. Ama gayet güzel bir şekilde hızlandı ama bundan sonrasında gitmiyor. 153 geri düşüyor artık. Ara hızlanmalarda vesaire gayet güzel bence. 160-170'ten sonra dediği gibi tıkanıyor artık araba. Brake modu da göstermek istiyorum sizlere. Brake modu aldım şimdi arabayı. Şuradan pil durumumuzu görüyorsunuz. Gittikçe daha da dolacak.
Şu an spor modda olduğumuz için devirlenmesi çok daha farklı. Hemen yüksek devirlerde çevirmeye başlıyor şanzıman kendini. Görüyorsunuz. Ayağım %5, %10'luk bir basışta bile. Bir daha brake modunu aldım şimdi arkadaşlar. Hafif bir motor freni gibi bir Aynen. baskı oldu. Şuradan görüyorsunuz zaten. Neredeyse 3 tane pil doluydu. Şu an 5 pil dolu. Evet, artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün sizler için Corolla Cross inceledik. Sizin de incelememizi istediğiniz araçları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videomuzu da buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.